Bakın 7 Ekim'den sonra BBC'nin kendi internet sitesinde bir haber yayınlandı. İsraillerin hedefi Şanlıurfa diye. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın Siyonistlerin de hedefinde olduğunu ve Şanlıurfa'dan bir takım topraklar aldıkları iddiasında bulundu. Kim? BBC. Yaşadığımız olaydan sonra geri sarmaya başladı insanlar. Bir dakika ya, bize bugüne kadar söylenen her şey yalan mıymış demeye başladılar. En çok bana sorulan soruyu ben sana soracağım. Ömer Çelakıl nerede? Zannedildiği gibi şöyle haberler çıktı, Ömer Çelakıl öldü. Öyle bir şey yok. Gayet sağlıklı. Diyorum. Ama önce benim programıma konuk olacak Ömer Çelakıl. Ben de diyorum ki bak, benden önce başka bir yere çıkarsam bozuşuruz. Reklam arasında tartıştığın bir konuğun oldu mu? Oldu. Şimdi söyleyeyim mi? İsim de söyleyeyim. Tanıdığım biri mi? Evet. Şener Üşümezsoy. Ne var 12-13 Ekim'de? Mystic Life isminde bir organizasyon düzenliyoruz. 34-35 hocanın sahneye çıkabileceği bir organizasyon Türkiye'de hiç yapılmadı. İlk kez bize nasip olacak inşallah. 12-13 Ekim'de Mystic Life. Efendim merhabalar. Gazeteci arkadaşım Türker Akıncı bugün benim misafirim. Biraz farklı bir yayın olacak. Sizinle dertleşeceğiz aslında. Öyle değil mi Türker? Yani bayağı doluyuz bu konuda. Çok doluyuz. Doluyuz. Dertleşmeye geldik. Emel Özur bizi davet ettiyse biz koşa koşa geliriz. İyi ki çağırdın, iyi ki buradayız. Ben de çok mutluyum. Karşımda olduğun için, masamda olduğun için. İzliyoruz efendim yayınlarınızı. Biz de sizi izliyoruz. Yani çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medya, YouTube'da hani bu kadar istikrar benim için çok önemlidir. Emel Özur zaten hani televizyonculukta zaten istikrarını biliyorduk ama YouTube'da da çok istikrarlısın. O yüzden bir kere senin izleyicin de sana da sahip çıkıyor. İzleyicine teşekkür etmek lazım. Gerçekten. Kesinlikle çok kıymetliler. Ama sen de çok seviliyorsun. Özellikle pandemi döneminde biraz bir tık geriye saralım, hatırlayalım o kritik pandemi evresini. Hani kapalı kapılar arkasında insanlar konuşurken, fısıltı halinde konuşurken sen cesurca çıktın. Çok kıymetli konuklarınla. Farkındalığı yükseltecek, aslında belli riskleri de alarak, hani bazı konular vardı kesinlikle ya, çok cesurca girebildin. Şöyle yani hani bize kimse, en çok merak edilenden başlayayım. İzleyiciler şunu soracaktır. Ya size kimse müdahale etmedi mi o yayınları yapan? Ben de soracağım onu. Kimse müdahale etmedi. Yani demek hiçbir telefon gelmedi mi? Gerçekten gelmedi. Bak bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Hiçbir telefon gelmedi. Demek ki ben oradan şunu çıkardım. Aslında devlet dediğimiz yapının içerisinde bu konulara soru işaretiyle yaklaşanlar var. Ben bundan da biraz cesaret alarak yoluma devam ettim. Yani sağ olsun konuklarımız da bence çok büyük bir risk aldı. O dönemde çünkü ana akım medya olduğu gibi aynı şeyleri söylüyordu. Olduğu gibi aynı konukları çıkarıyordu. Her akşam saat 8'den sonra o hep aynı konuklar vardı. İsim aynı vermeyeceğim. Yüzler. Biliyorlar yani izleyicilerimiz. Biz farklı olanı yaptığımız için insanlar dedi ki bir dakika lan ne oluyor? Hani şimdi biz Covid'den aslında birkaç sene önce işte 2018'de falan benim programımda virüslerle ilgili bir program yapmıştık. Söylenmişti. 2019'da da söylendi. Ya acaba virüs gibi şeyler olabilir mi diye. Virüs gelince Türkiye'ye insanlar şunu gördü. Ya bir dakika ya bu adamlar diyorlardı ama hani bize o kadar çok teveccüh yoktu 2018'de 2019'da. Evet birazcık izleniyorduk, biliniyorduk belki ama. Komplo teorisi deniyordu, komplo teorisi deniliyordu. 2020 Mart ayından sonra öyle izlenmeye başladı ki ben de şaşırdım. Evet. Hatta bir programdan sonra sabah sen de tanıyorsun, kulağını çınlatalım Ferit Ersoy'un. Ferit Ersoy beni aradı. Hemşehrim. Evet hemşehrim. Kanalımızın reklam müdürüydü. Dedi ki Türker ne yaptıysan dün yine aynısını yap. Çünkü reklam verenler arıyor, reklam vereceklermiş. O açıdan yani bakıyor. O kadar tabii. çok izlenmiş. O reklam açısından bakıyor. Ne konuşmuştunuz? Yani aslında konuştuğumuz şeyler bunlardı ama insanlar ilk kez evine kapandığı için işte Mart'ın ortasından sonra ilk kez duyduğu şeyler oldu. Ya büyük bir kesim aslında takip etmiyormuş komplo teorisi denilen şeyleri. Biraz orada bir patlama oldu. Yani öyle bir reyting aldık ki dizi reytingi aldık. Yani bizler de şaşırdık yani. Hani demek ki insanlara eğer bir şeyleri vermeye çalışırsan insanlar da bunu izleyebiliyor. Ama bir musibet bin nasihattan iyidir gibi bir durum oldu o günlerde. O musibetten sonra insanlar bizi izlemeye çok fazla başladılar. Yani o dönem aslında şapka düştü kel göründünün tezahürüydü. Evet. Şimdi adını geçirmeden canım arkadaşımın geçemeyeceğim. Biz bu komplo teorisi diyerek bir anlamda değersizleştirilen o konuları 2010'larda Ömer Çelakıl'la Fox TV'de yapmıştık. Efsane programlar yapıyordunuz. Küresel güçler söylemini belki de yeni duyuyordu insanlar.
O zamandan bir ilgi başlamıştı Türker. Hatta Ömer o programı bana ilk söylediğinde dedim ki Ömer hafta içi 5 gün kadın kuşağında spiritüel konular konuşulacak. Ömer bir risk alıyoruz ama denemeye değer demişti. Bu şapka düştü kel göründüğünün ilk adımı 2010'larda ayak sesleri başladı. Ve kademeli olarak izleyici bugün artık kandırılmaya hiç müsait değil. Hiç. O kadar çabuk anlıyor ki samimiyeti, gerçeği, sahteyi o kadar net ayırt ediyor ki pandemi burada çok önemli bir adım tabii. Tabii. Yani pandemi orada hani milattan önce milattan sonra diye bir ayrım vardır ya, onun gibi bir şey oldu. Elbette sizlerin yaptığı programlar vardı. İşte ben de 2017'de nacizane bu programları yapmaya başlamıştım. Evet, bir insanlar YouTube'da izliyordu ama özellikle YouTube'un da gelişimiyle beraber, sosyal medyanın gelişimiyle beraber insanlar dediğin gibi samimiyete bakıyor, kandırılmak istenmiyor ve o yaşadığımız olaydan sonra geri sarmaya başladı insanlar. Bir dakika ya, bize bugüne kadar söylenen her şey yalan mıymış demeye başladılar. Biraz hakikati aramaya başladılar. O yüzden herhalde çok fazla ilgi gördük. Zaten o tarihten sonra bakın hem YouTube'da çok fazla. Şimdi diyecekler ki spiritüalizm neden çok konuşuluyor ya da komple teorisi neden çok konuşuluyor? Gerçekler patladı. Evet, gerçekler patladı. Yani gerçek zannettiğiniz her şey aslında gerçek değilmiş. Şimdi belki kamera arkasında konuşacaktık, unuttum. Falanca kanalda bu hafta ezoterizmle ilgili yeni program başladı. Söylemeyeceğim ismini. Bir kanalda daha başladı. Ya dedim ki herhalde her akşam olacak yani yakında. Ki 6 Şubat depreminden sonra yani biz farklı yayınlar yaptık. Evet, bütün kanallar yayınlar yapıyordu ama en azından biz biraz soru işareti, düşünebileceğimiz, birilerini sorgulamaya götürebilecek şeyler yapmak istedik. İşte HAARP teknolojisini gündeme tekrar getirdik. Ve biz hafta içi her gün yayınlandık o tarihte. Dediler ki bize siz hafta içi her gün devam edin deprem boyunca. Deprem yani geçti, 3-4 hafta boyunca hafta içi her gün yayınlandık. Şunu gördüm. İzleyici çok izledi ve izleyici farklı bilgi almaya çalıştı. Ve bizi perçinleyen nokta şu oldu. Savunma sanayi fuarı yapıldı. Kıymetli sağ olsun komutanlarımız bizi konuşmacı olarak davet etti. Sonra oraya gidince öğrendim ki harp konusunda, yayında söylediğim için burada söylüyorum, doktora yapan komutanlarımız var. Bir tuğgeneral var mesela harp konusunda. Dedi ki bize yani bunların konuşulması lazım artık. Bakmayın siz insanların birilerinin bunları örtmeye çalıştığını. Askeriye de acaba mı diyor mu? Diyor. Emin olun diyor. Askeriye de diyor, devlet de diyor. Her konuda hem bu konuda hem de işte deprem konularında, farklı konularda farklı seslerin çıkmasını emin olun insanlar istiyor. Yani zannedildiği gibi aman tek ses olsun diye bir şey yok. Benim gözlemlediğim bu. Belki de insanlar çok fazla otokontrol yapıyor olabilir yayıncılardan bazıları. Ama bunu konuşmadım, şunu konuşmadım. Ben konuşuyorum ve o soruya tekrar gelecek olursak beni kimse de aramadı. Yani bu yüzden de mutluyum. Çünkü insanlar şuna da güveniyor herhalde. Samimiyetimizi biliyor ve benim kırmızı çizgim var. Benim programıma gelen konuklara kesinlikle şunu söylüyorum. Devletime zarar verecek noktada ben yokum. Ben dururum orada. Benim için önemli olan devletin selahiyeti. O yüzden bence devlet de bunu bildiği için, vatandaş da bunu bildiği için, halk da bunu bildiği için bizleri samimi görüyor olabilir. Bazı konuklarımda mesela bu konularda çatışmaya girebiliyorum. Neden? Ya orada devletin milli güvenliğine zarar verebilecek, milleti bölebilecek bir konu varsa ben o konuya girmem. Yaşadın mı öyle bir şey? Yaşadım. Birkaç Yayında isimle. mı, yayın öncesi mi? Yayın öncesi, çünkü yayına taşımıyorum onu. Ben anlıyorum. Yayın öncesi ciddi bir çalışma yapıyoruz, akışları belirliyoruz falan. Ya ben şunu anlatabilir miyim, şunu anlatacağım dediğinde bakıyorum ki o devletin güvenliğiyle ilgili bir sorun teşkil edebilir. İşlemen gereken konuyla ilgili hiç öneride bulunuldu mu Ankara'dan? Hayır, hiç öyle bir şey yaşamadım. Türker Bey, şu konuya da bir değinseniz. Çünkü senin Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında fotoğraflarını da ben görüyorum. İlişkilerinin iyi olduğunu da gözlemliyorum. Herhangi bir şu konuya da değinseniz iyi olur gibi bir soru geldi mi? Şöyle yani aksine işte mesela harp konusunda yani biz şunu gördük. Devam edilebilir. Bu konular tartışılabilir, konuşulabilir. Hem diğer 2020'de başlayan YouTube olduğu için çok söylememeye çalışıyoruz. O konuyla ilgili de konuşulabilir, devam edilebilir şeklinde sözler oldu. Bunların olması beni mutlu etti. Yani çünkü biliyorlar ki ben orada devlete zarar verecek bir şey zaten yapmam. Burada mesele falanca hükümet, şu hükümet, bu hükümet değil. Türkiye Cumhuriyeti devlet.
Esas olan devlettir, evet. Ama bir de gazetecilik hazzı, sayıkları var. Evet, tabii. Sorman gereken sorular var, peşine düşmen gerekenler var. Bu düştüğü yolda Ömer Çelakıl da uzunca bir süre sana eşlik etti. Evet. Ya, Bizim programdan sonra olsun. Şimdi biz seninle buluşmuşken Ömer'in dedikodusunu yapmamız lazım. Evet. İzler mi sence bu videoyu? Bence izler. O zaman İzler ve arar. En çok bana sorulan soruyu ben sana soracağım. Ömer Çelakıl nerede? Ömer Çelakıl Türkiye'de. Nerede olduğunu söylemeyelim. Ama bir sıkıntı yok yani. Sağlıklı. Ben bir hafta önce görüştüm, sen? Dün konuştum ben de. Dün konuştum. Yani özel hayatıyla ilgili yani bir şey alıyordu. Onunla ilgili bir şey sormuştu. Yani zannedildiği gibi işte sağlığı, şöyle haberler çıktı, Ömer Çelakıl öldü. Öyle bir şey yok. Gayet sağlıklı. Hayatına devam ediyor. Sadece ekranlara çıkma tasarrufunda şu anda bulunmuyor. Evet. Yani belki de o haklıdır. Yani kendince bazı şüpheleri, çalışmaları var bir de. Gerçekten çalışmalara çok yoğun çalışıyor. Seni de arıyor, beni de arıyor. Herhalde Türk basınında en çok ikimizi arıyordur. Evet. Seni çok sevdiğini biliyorum. Telefon konuşmalarımızda anlıyorum bunu. Çok kıymetli bir insan. Çok sevenleri olduğunu biliyorum. Ama bizim belki Türker'in de katılacağından eminim. Ömer'le ilgili bilgisi, araştırması, her şeyini bir tarafa bırak. Bir insan bu kadar mı edepli olur ya? Ömer Çelakıl'ın edebini siz bir bilseniz. Çok beyefendi. Nasıl? Çok beyefendi. Nasıl? Nerede ne konuşacağını çok iyi bilen. Sınırlarını böyle yani o kadar tatlı dillidir kalp ki bir de hayatta kimseyle tartışmaya girdiğini görmedim. Hiç görmedim. O yüzden hani onu çok seviyorum. Buradan da bir kere daha ifade etmiş olalım. İnşallah her seferinde diyorum. Ama önce benim programıma konuk olacak. Oraya gelecektim. Ben vallahi bilmiyorum. Ben de diyorum ki bak benden önce başka bir yere çıkarsam bozuşuruz diyorum. Ya ortak yayın yapacağız. Ya da evet bu masaya getireceğiz. Burada yapacağız ya da. Ortak yayınlayacağız ama Ömer Çelakıl önce benim programa çıkacak. Belki de o yüzden çıkmıyor. İkimiz de kırmamak için. Olabilir mi? Belki de o yüzden ama yani Ömer Hoca gibiler bu ülkeye lazım. Kesinlikle. Ya çok farklı çalışmaları var. Böyle bilinmeyen, konuşulmayan yönde çalışmaları var. Ne mutlu bunları da düşünen bilim insanları var. Ömer Hoca da onlardan biri bence. Söyleme cesareti gösterebilecek. Çünkü öyle iddialı alanlarda konuşabiliyor ki deli yaftası yiyebilir. Evet, bugün bir insana deli demek için artık sınırlar çok kalktı. Çünkü çılgın bir çağda yaşıyoruz. Ama bundan 10 yıl önce Ömer'in konuştukları çok iddialı kaçıyordu. Ya sizin yaptığınız yayınları ben hatırlıyorum. İnanılmaz yayınlar. Evet. Çok güzeldi. Ama söylediklerinin hepsi oldu mu? Oldu. Evet, kademeli olarak olmaya da devam ediyor. Peki bu çılgınlık neye evrilecek? Hani bir 2030 diye fenomen yaptık, orada duruyor. Ortalık karışık, Gazze başımızı çevirip baktığımızda kan ağlıyor. Biz de onunla birlikte kan ağlıyoruz. İşte Lübnan keza yine. Nereye gidiyor bu işin sonu? Aslında yine bütün söylediklerimizin nasıl gerçek olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Şimdi İsrail Gazze mevzusu başladığında ki bunu bile YouTube'da konuşabilmek, Gazze kelimesini kullanabilmek bile çok zor oluyor. Bakın dünyanın nasıl çevrildiğini insanların anlaması açısından hemen düşürüyorlar. Benim kendi ne var ne yok YouTube kanalım, 800 bin abonesi olan kanalım mesela para kazanmasını kapattı YouTube. Çünkü bu konuları konuştuğumuz için. O yüzden hani biraz da YouTube'un isteyeceği şekilde konuşacağım ama gerçek doğru bildiğimi konuşacağım. Hep şu söyleniyordu. Ya Arz-ı Mevud diye bir şey var. Arz-ı Mevud'a göre İsrail daha kuzeye gitmeli. Yani asıl hedef Gazze değil. Bakın 2 sene önce İsrail Ateş Arabaları isimli bir tatbikat yaptı. Ve Ateş Arabaları bu mitolojik bir isim aynı zamanda. Bu tatbikata göre Doğu Akdeniz'den Güney Kıbrıs üzerinden bir Amerikan donanması geliyor. İsrail donanması onunla beraber birleşiyor. Gazze evet hedef alınıyor. Ama asıl hedef noktası Ateş Arabaları tatbikatına göre Lübnan. Yani şimdi 7 Ekim'den bu yana işte bir sene geçti. Bir senede dünyanın gözünün önünde 40 bine yakın insan şehit oldu. Biz bu sürecin nasıl bir turnusol kağıdı olduğunu da gördük. Batı'nın ikiyüzlülüğünün ne kadar ileri seviyeye gidebileceğini gördük. Hala bana birileri burada çıkıp ya Batı çok ahlaklıdır diyorsa gerçekten artık ona tahammülüm yok benim. Çünkü Batı'nın bir ahlakı yok. Ahlaklı olsun. O yüzden Batı'nın ne kadar ileri gidebileceğini ve göz yumabileceğini bu süreçte gördük. Lübnan Ateş Arabaları tatbikatına göre asıl hedefti. Ve o tatbikatın sonunda Lübnan'ı İsrail ele geçiriyor. Hedef neresi dersiniz? Daha da kuzeye.
Suriye'ye, arkasından Türkiye'ye yöneliyor. Bakın tatbikata bakar mısınız? Bu tatbikatlar boşa yapılmıyor. Hani insanlar diyor ya aman canım tatbikat. Aman canım tatbikat dediniz. NATO'nun tatbikatlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef gösteren tatbikatlar yaptı bunlar. İşte diyor ki mesela Türkiye'nin ismini vermiyor. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Allah Allah. 2 tane boğazı olan bir ülke. Allah Allah. Ondan sonra adaları olan bir ülke diyor. İşte burayla Yunanistan arasında bir savaş çıkıyor tatbikata göre. Ya buranın Türkiye olduğu belli zaten. Şimdi diyecekler ki bunu anlatıyoruz. O zaman niye NATO'da Türkiye hala duruyor? Türkiye bence NATO'da ısrarla durarak çok önemli bir şey başarıyor. Oranın en güçlü ordusuna sahibiz. Ve oranın bir şekilde en çok aranılan Doğu ile arasında bir blok olan ülkeyiz. Ama bakın bizim arayışlarımız devam ediyor bir yandan. BRICS mesela. İşte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Etiyopya girdi, Mısır girdi. Şimdi Türkiye muhtemelen önümüzdeki ay kesin bir şekilde girmiş olacak. Adaylık başvurusunda bulundu. Alternatifleri de yaratmaya çalışıyor. Çünkü İsrail'in bu son bir yılda yaptığı süreç tüm dünyaya bence şunu gösterdi. Bunlar durmayacak. Ve bunların durmadığı noktada bir sonraki hedeflerinin Suriye olduğu çok açık Lübnan'dan sonra. Bir kere 2006'da Lübnan'dan kaçarak çıkmıştı İsrail. 2006 Savaşı'nı hatırlayalım. Ama şimdi geldiğimiz noktada maalesef yine gözümüzün içine bakarak biz muhtemelen bir sene sonra şunu konuşacağız. İsrail Lübnan'a da girdi. Kara Savaşı'nı başlattı ve ileri gitti. Bunu konuşacağız muhtemelen. Bir yılı bulur mu sence? Bir yılı bulmayacak, sonucu bir yılı bulur. Çok yakın bir zamanda kara harekatına başlayacak İsrail. Bu kesin artık 2-2-4. Suriye ile Türkiye'nin masaya oturması neden önemli? İşte tüm bu coğrafyada yaşananlar için Türkiye ile Suriye masaya hemen oturmalı diyoruz. Neden? Ya çünkü Suriye'ye girecekler. Ve bakın Suriye ile Türkiye arasındaki tek anlaşabildikleri nokta aslında terörle mücadele. Orada bir terör koridoru var. O Suriye devletinin de düşmanı, Türkiye devletinin de düşmanı. Ve neden bu iki devlet bir araya gelip bunları konuşmasın ki? Neden mültecilerin onurlu dönüşü sağlanmasın ki? İşte Esad dün bir kanun çıkardı. Yine çağırıyor ülkeye değil mi? Affetme açısından. Affetme açısından. Şimdi, o çok önemli aslında. Önemli. Kritik. Sadece Suriye ile anlaşamadığımız nokta şu. Türkiye orada bir terör koridoruna izin vermedi. Suriye'nin kuzeyinde. Suriye diyor ki Türkiye işte Azez'den, Cerablus'tan, Elbap'tan, Afrin'den geri çıksın askerlerini. Türkiye'nin burada tam egemenlik sağlanmadan geri çıkması hiç doğru bir politika olmaz. Bu şu demek, tekrar oraya PKK yerleşebilir ve bu durumda da biz yeniden aynı şeyleri baştan yaşayabiliriz. O zaman bu son 10 yılda yaşadıklarımızın hepsini başa saralım. Dön başa yapar. Türker, Beşar Esad çağırırken bir hazırlık mı yapıyor? Kendini bir şeye mi hazırlıyor? Bu affı çıkarmasının nedeni o mu? Evet, ben öyle düşünüyorum. Sıranın ona geliyor olduğunu farkında mı? Farkında. Onun için mi bu affı çıkardı? Farkında, bu affı çıkardı ama ben yine burada off the record senin izleyicilerine özel bilgiler biraz vereyim. Suriye devleti tüm bu işte aftır, Türkiye ile masaya oturalım demesine rağmen perde arkasından da televizyonlarda şunu söylüyorlar. Türkiye ile oturabiliriz. Ama işte şartımız var, askerler çıksın. Perde arkasından şunu yaptığını biliyorum ve burada söyleyeyim bunu. Türkiye'deki mülteciler benim ülkeme geri dönmesin noktasındalar hala. Yani işte benim egemenliğime zarar verebilirler gibi noktasında. Bunun devamında mültecilerin tekrar ülkelerine dönmesi haberi gelir mi diyecektim ama sen off the record böyle bir şerh düşüldüğünü mü söylüyorsun? Evet, böyle bir şerh düşmeye çalışıyor. Bu yüzden iki devlet istihbari anlamda bir aradalar, bir araya geliyorlar, konuşuyorlar bunu ama henüz o çok aşılmış bir noktada değil. Ama aşılabilir. Türkiye bunun önergesini verdi mi? Yani mültecileri iade kararı ile ilgili bir teklif sundu mu Suriye'ye? Ya şimdi istihbarat servislerinin kontrollü bir şekilde bunu nasıl sağlayacaklarına dair uzun zamandır görüştüklerini biliyorum. Masada da bunların geldiğini biliyorum. Ama dediğim gibi Suriye devletinin oradaki ikircikli tavrı eğer aşılabilirse ki Sayın Cumhurbaşkanı işte ben de gittim Kazakistan'daki zirvede dönüşte de bize şunu söyledi yani hani biz Sayın Esad'la Suriye devletiyle bir araya gelip bunu konuşmak istiyoruz dedi.
daha ne desin, bir ülkenin cumhurbaşkanı bunu defaatle söyledi. Verilen mesaj aslında hani Suriye devletine çok ciddi mesajlar verdi. İstihbarat servisleri zaten görüşüyor aylardır. Esad nerede Türker? Esad ülkesinde bir sıkıntısı yok yani, Şam'da. Türk yetkililer Esad'la nerede görüşüyor? Ya o bilgiler tabii bilemez de yani istihbarat servisi bir araya geliyor. O görüşmeler devam ediyor. İstihbarat servisleri bir araya geliyor. Evet. Yani telefon ortamında yapmıyorlardır yok, bu bir araya görüşmeyi. gelmiyor. Nerede? Belki Rusya'da görüşüyorlardır, bilmiyorum. O çok konuşuldu ya, Sayın Cumhurbaşkanı ile Esad nerede bir araya gelebilir diye çok konuşuldu. Şunu da biliyorum, bunu da yine Emel Özur YouTube kanalına özel söyleyelim. İki isim Rusya harici bir yerde bir araya gelmez. Yani onu da söyleyeyim. Sen var ya Türker. Neden Rusya harici bir yerde gelmez? Çünkü mesela orada Mısır'ın da başka ülkelerin de Irak'ın da devreye girdiğini biliyoruz. Irak dedi ki gelin burada buluşalım. Ama orada bir Putin var. Yani bu iş Putin'in olmadığı bir ortamda olamaz. Olmaz. Putin'in de masada olması lazım. Zaten. O yüzden Rusya'da buluşacaklar. Hani hep söyleniyor. Ya Mısır'da mı buluşacaklar? Hayır. Şu anda gözüken, tabii sonra bir şeyler değişebilir belki ama şu anda gözüken iki lider Rusya'da bir araya gelebilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, Esad ve Putin gibi bir üçlü görüşme bir olabilir. Masa. Evet. Olabilir ve Rusya'da. Putin geçtiğimiz yıl savaşın ilk zamanlarında şöyle bir meydan okuma yaptı. Siz eğer Rusyasız bir yeni dünya planlıyorsanız unutun, Rusya'nın olmadığı bir dünya olmayacak dedi. Yani nükleerin sinyalini vermiş oldu. Putin'in eski bir KGB ajanı olduğunu biliyoruz. Deli taraflarına da tanık oluyoruz. Sence o düğmeye basabilir mi? En çok sorulan sorulardan biri bu ya. Bence basamaz. Nükleer düğmeye Putin basamaz. Ama yarım yamalak basabilir mi? Böyle bir versiyonunu. Evet. Nükleer taktik silahlarla basabilir. Tam onu söyleyecektim. Şimdi nükleer taktik silah dediğimiz şey şu. Yani nükleer silahlar gittiği yerde tamamen büyük hasara yol açan şeyler. Bunu biliyoruz. Taktik silahlarda ise şu var. Şu su bardağının şu masanın olduğu kadar yere düşebiliyor mesela. O kadar. Lokal. Evet, lokal. F-16'dan da atılabiliyor yani. O kadar kolay bir şey. Başka bir şeylere gerek yok. Bunu deneyebilirler. Aslında ben burada Rusya'nın mücadelesini haklı görenlerdenim biraz. Şöyle haklı görenlerdenim. Şimdi Soğuk Savaş döneminde Rusya'ya Batı bloğu şöyle sözler verdi. Ya biz hani Doğu Almanya'dan sonra buralara yaklaşmayacağız. Bunun yazılı anlaşmalarını bile yaptılar. Yaklaşmayacağız dediler. Sonra 90'larda nasıl ilerlediğini biliyoruz. Geldiğimiz noktada ben de gittim o zirveye. Litvanya'daki zirvedeydik. Litvanya'nın kapısında zaten artık orada NATO var. Onu geçtik. Rusya'nın sınırına kadar Batı bloğu dayanmış. Her yerden kuşatmış. Hatta Asya NATO'su diye bir şey yapmak istiyorlar. Rusya'yı güneyden de, güneydoğudan da sıkıştırmak istiyorlar. Zaten aşağıda Türkiye NATO üyesi, batısında herkes NATO üyesi. Verilen sözleri Batı tutmadı. Tutmamasının neticesinde Putin dedi ki siz benim kapıma kadar geldiniz artık. Ben Ukrayna'ya eğer girmezsem siz Ukrayna'yı da NATO'ya alacaksınız. O zaman ben NATO ile iyice komşu olacağım. Zaten savaşın gittiği yer artık şu anda Rusya-Ukrayna savaşı değil. Ukrayna'da Fransız askeri savaşıyor. Polonya askeri çok fazla savaşıyor. Onlardan çok var. Alman tankları var. Ki Alman tankları meşhurdur. Hani o panzerler Ukrayna'da savaşıyor. Avrupa'dan birçok paralı askerin Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. İngilizlerin Ukraynalılara F-16 eğitimi verdiğini biliyoruz. Amerikalıların yine F-16 eğitimi verdiğini biliyoruz. Eğitimin de ötesinde uçağı da kullandıklarını biliyoruz. Yani şimdi Ukrayna diye gördüğünüz şey aslında karşınızda koskocaman bir NATO, Batı bloğu. Türkiye'de NATO'da ama Türkiye çok farklı bir denge izleyerek onu çok iyi götürdü. Rusya'yı bu yüzden biraz haklı görüyorum. Yani ne olursa olsun tabii ki bir egemen ülkenin topraklarına girmek doğru bir hareket değildi. Belki Rusya'nın Ukrayna'da çok daha ilerlemesini bekliyorduk biz. İlerleyemedi. Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde verdiği cevabı gördük. Bir şekilde şu anda savaş kilitlendi gibi. Yani ilerliyor. 2022'den beri, 2 seneden beri biz bu savaşı konuşuyoruz. Uyanıyor. Aynen bizim de devam korkumuz ediyor. O bize sıçrar mı? Türkiye'ye sıçrar mı? Zannetmiyorum Türkiye'ye sıçrayacağını. Ama Batı bloğunun çok güçlü yardımları devam ettiği sürece onlar savaşın devam etmesini istiyorlar. Bu savaş devam eder. Ama tüm bunlara rağmen Zelenski diyor ki mesela ya Batı bize yardımı yarım yapıyor diyor. Half kelimesini kullanıyor.
Ya yarım yardım yapıyor diyor. Zelenski beğenmiyor yapılan yardımları. Daha da fazla yardım istiyor. Amerika'da her seferinde biraz daha bir şeyler gönderiyor. Ben bu savaşın en az birkaç yıl daha süreceğini düşünenlerdenim. Çünkü İstanbul'da bir masa kurulmuştu. O masayı yine bozan, sonra öğrendik ki İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmuş Ukrayna'ya verdiği suflelerle. Rusya belki biraz daha barışa yakın olabilir ama Batı'nın ben barışı istemediğini düşünüyorum. O yüzden gündemimizde önümüzdeki yıllarda, hani diyorlar ya 2030'a geri sayım var. 2030'a kadar neler olacak? Rusya-Ukrayna savaşı devam edecek. Bölgesel savaşlar devam edecek. Hemen güneyimizde İsrail'in Lübnan'ı ele geçirdiğini, hatta daha ileriye gidebileceğini göreceğiz maalesef. Bakın 7 Ekim'den sonra BBC'nin kendi internet sitesinde, com.tr değil, com, yani kendi internet sitesinde bir haber yayınlandı. İsraillerin hedefi Şanlıurfa diye. Şimdi belki bunlar bizim gözümüzden kaçabiliyor zaman zaman. Ben bu haberi... Ne zaman dedin? 7 Ekim'den sonra, yani bir yıl falan oldu. Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın Siyonistlerin de hedefinde olduğunu ve Şanlıurfa'dan bir takım topraklar aldıkları iddiasında bulundu. Kim? BBC. Bu haber yayınlandı. Yani hedefleri hep Güneydoğu diyoruz ya, aslında puzzle'ı birleştirmek lazım artık. Biz yıllardır bütün herkes şunu söylüyordu ya. Terör örgütü aslında İsrail'in güvenliğini korumak için ve o bölgede bir koridor oluşturmak için var. Teröristan. Bunlar artık puzzle'lar birleştirebiliriz. Evet, oraya İsrail'in adım adım ilerlemesini sağlamak için var. Bu artık komplo olmaktan çıkmıştır. Şimdi İsrail Şanlıurfa'dan nasıl arsa, arazi, ev alabilir ki? Gelip emlakçıdan almıyor herhalde. Nasıl alıyor? Yabancıların eliyle aldıklarını söyleyenler var. İddiası bu BBC'nin. Bunu teyit etmek biraz güç. Hı hı. Tek tek topraklara bakmak lazım. Ama Şanlıurfa'nın zaten kadim bir şehir olduğunu biliyoruz ve işte oradaki Peygamberler şehrinin Siyonistlerin de hedefinde olduğunu ve hatta başkentleri yapabileceklerine dair bile BBC'de haber çıktı. Ben bu haberi programımda yayınlamıştım ve hani çok az konuşulmasına da bazen üzülüyorum. Ya adamlar yapacakları şeyleri anlatıyorlar. Yeter ki biz biraz uyanık olalım. Evet. Plan çok belli. İsrail cephesinde çok önemli. Fakat bizim tarafta da acaba kanunda üzerinde düşünülmesi gereken bir yer var mı? Olabilir. Hani olabilir. hep diyoruz ya işte Arapların İstanbul'dan aldıkları ev, hatta apartman, artık ev almıyorlar, apartman alıyorlar haberleri çıkmıştı. Eğer Şanlıurfa'dan İsrail bu kadar çok arsa, arazi, ev alabiliyorsa burada bunun önüne geçebilecek bir önlem alınamaz mı? Kimden alıyorlar? Şimdi iddia boyutunda olduğunu söyleyelim bir kere. Eğer gerçekse bu kesinlikle araştırılıp kimden alındığı bulunup gerekirse bunlar feshedilebilir. Bunlar hani bir ara Bill Gates Tekirdağ'dan 20.000 dönüm arazi aldı demişlerdi. O da çok iddiaydı tabii, yani bilmiyorum. Yani evet. Yani ben de Trakyalıyım. Ben de merak ettim. Şöyle bizim ben Silivri'nin köyünde, Seymen köyündenim. Orada gittim. Senin köyden de aldın. Sordum yani yok mu Bill Gates'in burada aldığı toprak diye. Çok iddia boyutunda olduğu için bilmiyorum. Ama bizim işimiz de iddiaları ortaya çıkarmak. Evet. Tabii. Ama şu bir gerçek, yani iddia boyutundan ziyade İngilizlerin en önemli haber portalında böyle bir haber yayınlanıyorsa ben bu haberi ciddiye alırım. Tabii. Yani İsrail'in hedefi Lübnan, sonra Suriye, sonra Türkiye, kuzeye doğru büyüyecekse bu iş belki bugün olmaz, 10 sene sonra olur, bilmiyorum. Ama biz bugünden söylemek bizim görevimiz bence. Tabii. O yüzden diyorum, dünyada tam bir işte Rusya-Ukrayna arasında bir bölgesel savaş var. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var. Çin-Tayvan arasında zaten sürekli bir şeyler oluyor. Dünya 2030'a doğru geri sayım yaptık dedik ya. 2030'a doğru geri sayım yapıyoruz ama bugünden daha iyi bir yer olmayacak. Bu kesin. Evet. Ben sana şimdi arada bir şey soracağım. Tabii. Her yayıncının bazı konuklarla iletişimi daha yüksektir. Bazı konuları daha keyifle konuşursun. Ben senin programını izlerken Beyaz TV'de anlıyorum. Bazen daha coşkulu konunun içine giriyorsun. Bazen bir tık geriden bakıyorsun. Ekranda konuşmayı en sevdiğin konu başlığı. Hangi içeriği konuşmayı seviyorsun? Daha kendini içinde buluyorsun. Aslında bu anlattım. Siyaset. Siyaset dünya ve siyaseti. Orta Doğu dünya siyaseti, dış politikayı daha çok severek yapıyorum. Ama komployu seviyorum. Hani komplocu olarak olmadığı da ortaya çıktı artık. Evet, ama komplonun da bence bazı sınırları var. Komplo da bir takım şeylerde ya fazlaca sulandırılıyorsa, bugün Türkiye'de hem komployu hem de spiritüalizmi sulandıran insanlar var. O zaman işte benim canım sıkılıyor, o zaman uzak durmaya başlıyorum.
programda. Konuyu değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü ya, ben inanmıyorsam yok bu biraz olmaz gibi oluyor benim için. Orada biraz uzak duruyorum. Yayında konuğunla olur, insanız, her ne kadar profesyonel de olsak bazen yıldızın barışmıyor konukla. Hı hı. Ne yaparsan yap. Evet, o profesyonelliği koruyup sorunu soruyorsun, o nezaketini zaten yapıyorsun ama yıldızın barışmadığında konuğunla o zorunlu kurman gereken iletişimi hangi formüllerle düzenliyorsun? Ben programda sonuç itibariyle orada bir izlenme oranı da tutturmaya çalışıyorum. Tabii, tamam biz tabii. gerçek bilgileri verelim ama burası da bir seminer değil. Tabii. Burası bir televizyon kanalı. Televizyon kanalı da bir şekilde para kazanacak, ekmek kazanacak. Ben de orada biraz oyunu ona göre oynamaya çalışıyorum ve yayınlandığım saat 23.30. Orada diziler var karşımızda. Milyon dolarlık diziler var. O diziler 23.45, 23.50 gibi reklama gidiyor. İşte orası benim için inanılmaz bir yer. O anda ben kendim olmaktan çıkıyorum. Çünkü 23.45'i bulduğumuz saatler coşmaya başlıyorum. Çünkü o zap izleyicisini yakalamamız lazım. Eyvallah, tabii ki daimi izleyicilerimiz var. Teşekkür ederiz hepsine. Ama neden yeni insanlara da açılmayalım ki? O yüzden orada benim dilimden anlayacak. 23.45 gong yaptığında benim coşkuma katılabilecek konukları seçmeye çalışıyorum. Hiç şey yaptığın oluyor mu? O kritik evrede konu elbette kurgu yapmadığını biliyoruz gazetecilik etiği gereği ama Hiç hani yapmadım. abi onu öyle değil de şöyle söylesen daha güzel olur dediğin oluyor mu? Yani şimdi burada tabii açık konuşmak lazım. Açık konuşalım Sen Türker'cim. çok güzel söylüyorsun yalnız soruları. İnsan direkt dökülesi geliyor. Eğer mesela bazı konuklarda Hani şu yalan var. söyleme ama Yo, onu yalan da değil. öyle değil böyle söyle. Evet, bir manşet vermesi lazım sonuçta. O manşeti almak için de diyorum ki yani programdan önce biraz daha kısa konuşuyorlar ya, biz çok görsel veriyoruz. Çok kısa konuşturuyoruz. Bazı konuklar bozuluyor buna. Ama şunu diyorum, ya ne olur bana 5-6 dakika böyle bir akademisyen edasıyla uzun anlatma. Konuklar da bayılır. Bayılıyorlar. Ana fikir ne? Hemen onu söyle. Artık buna alıştılar ama. Hemen girer gibi hemen manşet verme telaşına düşüyor bazı konuklar. Hani Türker de bozulmasın niyetiyle. O manşeti de almaya çalışıyoruz işte, sen de şu anda bana yaptığın gibi. Hani biraz daha sıkıştırmak, biraz daha konuyu farklı yerden görmek. Bir de insanlar diyor ki ya sen bu konuyu bilmiyor musun ki şaşırıyorsun. Ya ben sizin için şaşırıyorum. Ben bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum ama konuyu da biraz onore etmek. Hem de anlatılan bir şeyi o zaman biz bütün sunucular her bildiği gibi yapacaksa o zaman sunucunun da alemi kalmaz. Tabii, o zaman biz çıkalım ama. Ama manşet konusunda hiç sorun yaşamadığın konuk Ömer Çelakıl'dır. En son telefonla bağladım onu ben. En son telefonla bağladın ama daha önce yine senin programına yüz yüze konuk olmuştu. Orada zaman makinesini mi bulmuştunuz? Evet, zaman makinesiyle ilgili bir takım çok çalışmaların yapıldığını söyledi. Yapmıştı. Zaman makinesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi. İsrail'in şimdi demir kubbeyi çok konuşuyoruz ya mesela. Evet. Demir kubbenin hacklendiğini söylemişti mesela. Şimdi Ömer Hoca'nın haklı olduğunu görüyorum. Ya. Demir kubbe zaman zaman hackleniyor hakikaten de. Ve bunu yapanlar o Ömer Hoca'ya göre Türklerin de olduğu bir çalışma grubuydu. Neden olmasın demiştik biz ama şimdi demir kubbe bazen zaman zaman öyle hatalar veriyor ki doğruymuş Ömer Çelakal'ın söylediği diyorum. O zaman şuna geliyorum, zaman makinesi var mı acaba? Ömer Çelakıl bir konuda iddiada bulunuyorsa doğruluğunu yanlışlığını yayıncı olarak bizim tartmamız mümkün değil. Ben ne bileyim zaman makinesi var mı yok mu? Ama şunu bilebilirim ki Ömer versiyonlarıyla birlikte onu çalışmıştır. Onu söylemeden önce 1-2 ay değil, yıllarca üzerine araştırmıştır ve artık söyleyeceği noktaya gelmiştir. Evet. Doğruluğunu, yanlışlığını hep bana soruyorlar. Yusuf Güney kulakları çınlasın. Sen inanıyor musun? Ben ne bileyim astral seyahat yaptı mı yapmadı mı? Ben söylerken gözlerine bakarım, inancına bakarım ama doğruyu söylüyor mu bilemem ki. İzleyiciler bizden hep onu sana bekliyorlar. Sana da evet, evet. Sen inanıyor musun? Bizler aktarmakla mükellefiz. Evet. İnanıp inanmamak yani bu çok önemli bir durum değil bence. Mesela Türker şimdi dedi ki bana hiç telefon gelmedi Ankara'dan dedi. Ben ne bileyim geldi mi gelmedi mi? Gelmedi diyorsa gelmemiştir. Gelmedi. Değil mi Sinan? Sinan da biliyor gelmedi. Ama şu var yani izleyiciler hep bunu merak ediyor. Yani sen inanıyor musun? Ya benim inanmam önemli değil. Bizler şununla görevliyiz. Size aktarıyoruz iddiaları. Bunlar iddia belki de yani. Siz bir tartın, ölçün, takip edin. Başka yerde izleyin, tekrar izleyin, kitabını okuyun. Hani bazı konuklarda da şu oluyor.
Konuklar iddiasını ortaya atıyor ama bunun sonunu getiremeyenler oluyor. Bununla da çok karşılaşıyoruz. Evet. Sonunu getiremiyor. Biraz hakaretvari olaylara vardıranlar oluyor. İşte o zaman hani diyorlar ya bana hep, senin programında falancayı göremedik. Göremezsiniz. Bunlardan dolayı göremezsiniz. Tabii güvenirlik bence gidiyor. Bir yayıncının birinci sıraya koyması gereken haslet. Daha önemli bir şey yok ya. Güvenirlik. Evet. O riske atılamayacak bir şey. Bir de bu işleri kişiselleştirenleri ben sevmiyorum ve uzak durmaya çalışıyorum. Burada bir olay var. İnsanlar bu olayı anlatıyor. Ali'nin bakışı böyledir, Veli'nin bakışı böyledir. Ali'nin bakışı böyle diye biz Ali'ye hakaret edemeyiz. Ali'yi suçlayamayız. Ben o noktada bazı isimlerle ayrılıyorum. Yani hani benim için, ama bende de şu var Emel. Konuklarımla çok dost olmaya çalışıyorum. Gezilere gidiyorum, sohbetler, ailece görüşüyorum. Sonra zaman zaman hayal kırıklıkları yaşatıyorlar bana. Yani bu kadar dost olmuşum seninle. Bu kadar işleri konuşuyoruz, ediyoruz. Hakaret etme ki defalarca anlatıyorum. Ne olursun kişilere hedef almayalım. Ne olursunuz. Yani yayına benim için en önemli birinci madde bu belki de. Canlı yayına girerken de, YouTube yayını yaparken de. Tabii. Ve hatta diyorum ki lütfen kendi Instagram'larınızda. Çünkü ya insanlara hedef almak çok çirkin oluyor. Onun düşüncesi olabilir. Niye ona hakaret ediyoruz? O noktada çok üzüldüğüm ve hayal kırıklığı yaşadığım bazı konuklar oldu mesela. Hani bunu da söylüyorum. Geçen Murat'ın yayında da söyledim yani. Keşke ben o insanları mesela seviyordum. Gerçekten seviyordum. Kalben seviyordum. Reklam arasında tartıştığın bir konuğun oldu mu? Oldu. Reklam arasında tartıştığım konuğum oldu. Kim biliyor musun? Dönüşte devam ettin mi? Evet. Kim söyleyeyim mi? İsim de söyleyeyim. Tanıdığım biri mi? Evet. Şener Üşümezsoy. Şener Hoca'ya selam olsun buradan. Kulakları çınlasın. Bir de canlı yayında tersliyor. Şener Hoca'nın şeyi o. Fırçalar, ters tabii. Bir cümle fırçalıyor falan filan. Sonra bir gün reklama gideceğim, götürmüyor, sus diyor, bilmem ne diyor falan filan. Reklam arası dedim. Ya hoca yeter dedim ya. Senin dediğin mi olacak? Burası benim programım dedim. Hani öyle bir çıkıştık ama çok severim. Hani abimdir, çok yeri de ayrıdır bende. Ve bilimsel kimliği de, bilim insanı kimliği de çok başkadır. Tenzih ederek, hedef göstermeden ben Şener Hoca'yı şöyle ayıracağım. Bilim insanları konuk alıyor. Canan Hoca onlardan biri, Yavuz Dizdar onlardan biri, Şener Üşümezsoy onların başında geliyor. Etiket fiyatı olmayan insanlara hayranım. Doğru. Ne demek istediğimi ifade edebildim mi? Anladım. Benim izleyicim de anlar, senin izleyicilerin de ne demek istediğimizi çok iyi anlar. Etiket fiyatı yok. Yani bildiği doğru, en son araştırmasıyla söylediği bu. Yarın daha iyisini bulursa onu da çıkar söyler. Aynen. Ama satış fiyatı yok. Etiket fiyatı yok. Çünkü biz ismi geçen hocalarımızla evlerine de gidiyoruz. Tabii. Hani nasıl yaşadıklarına da tanık oluyoruz. Evet. Ev hayatlarına da. Şener Hoca'da şu var bir de, gerçekten ilmi yönü çok iyi. Mesela 2010'dan beri tanıyorum ben. Muhabirlik yıllarından beri. Mesela bana dedi ki, onu unutamıyorum. Ya Türker dedi, bak dedi, çok yakın zamanda Bolu'da bir deprem olabilir dedi. Herkes de bu tarafa bakıyor ya dedi. Anlattı bir şey. Bir hafta sonra Bolu'da 5.7 oldu Düzce'de. Mesela en başından bu yana İstanbul depremiyle ilgili en farklı şeyi söyleyen Şener Hoca, bakıyorum şimdi bazı deprem uzmanları da Şener Hoca'nın dediği noktaya geliyor. Gelirler. Yani Şener Hoca yıllardan beri anlatıyor. Neden insanın şapkası, kovboy şapkası takıyor diye ya da farklı duruyor diye neden dışlıyorsunuz? Öyle bir durum seziyoruz çünkü, değil mi Şener Hoca'ya marjinal karşı? Gibi marjinal görüyorlar. Yani spor yapıyor. Bu videoyu izlerse ikimizi de öldürecek yalnız. Ben de izninizle senden rol çalacağım. Şener Hoca ile çok kritik bir kış günü Sinan'la çekime gittik. Bir yerde yapacağız, masada yapacağız diye düşünüyorum. Tutturdu. Dışarıda yapalım diyor. Kaslarım görünsün. Hocam yağmur var dışarıda ve rüzgar var. Mikrofonlar hassas. Hayır diyor. Bel plan çekim yapın, kaslarım görünsün. Konuşacağımız konu kritik bir deprem. Velhasıl kavga, gürültü, bağırtı, çağırtı geldi masaya. Ama o videoyu izleyenler anlayacaktır. Videonun ilk 5 dakikası kaşlar çatık. Hiç yüzüme bakmıyor. Sinirlendi mi? Sinirlendi. Neden kaslarımı göstermedik? Yani böyle şeyler yaşıyoruz biz. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. Ya bir de yani hani dedim ya, konuklarla dost olmak bu yüzden güzel. Ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. Hem gazetecilik hazzı almaya çalışıyorum, hem de konuklarla şöyle güzel dost olmak. Yani o ekranlarda gördüğünüz insanların evine girip çıkmak, onlarla bir şeyleri paylaşmak, onlarla bir yol yürümek bana keyif veriyor. Vallahi bile ben çok keyif alıyorum.
Hani insanlar diyor ki ya hep mi böyle mesela ne var ne yok yapmaya devam edeceksin? Başka bir şey yapmayacak mısın sen? Ben mutluyum yani. Hani ama işimiz bu, ne yapabiliriz? Bana da onu diyorlar. Yani yeter artık, hani bu kadar zaman televizyondaydın, şimdi de, ama işimiz bu. Evet. Bir de bir yayıncının emekliliği olur mu? Hiç olmaz. Bir gazetecinin ben 70 yaşında da burada olmayı düşünüyorum. Yani yine sana konuk olabilirim Ona inşallah. göre. Evet yani ben öyle planlıyorum. Ben öyle planlıyorum. Çünkü hani dediğin gibi bu mesleğin emekliliği yok. Ve bu meslekte doğruları, yanlışları, bilgi, bir de ilerledikçe çevren genişliyor, duyumların fazlalaşıyor. İşte insanları tanımaya başlıyorsun. Hayal kırıklıklarını belki o zaman daha azaltabilirim. Şu anda bazı konuklarda yaşadığım hayal kırıklıkları var ya. Belki inşallah sona doğru biraz daha azalır. Bir de insan tanıyorsun yani. Hani yayına girmeden önce konuştuk ya, ben esnaflığı çok severim diye. Evet, yani evet. Burada da insanları tanımayı çok seviyorum yani. Çok ilginç şeyler çıkabiliyor. Ve televizyonculuk farklı keyifli bir şey yani. Hani YouTube bu kadar çok gelişirken burada yarı yolda bırakmak artık bu saatten sonra olmaz. Ama bizler de aktivist değiliz. Şimdi bazı izleyicilerimiz de eminim videonun altına yazıyordur sana da. Bu konuda hep birlik olalım, sokaklara çıkalım. Hayır abi, biz gazeteciyiz. Biz televizyoncuyuz, biz sunucuyuz. Biz burada iddiaları size taşırız televizyonda. Sokağa çıkmışsın, çıkmamışsın benim bileceğim iş değil o. Ya da siyasete girmişsin, girmemişsin benim bileceğim iş değil bu. Taraf olman bekleniyor. Evet. Hadi sokağa çıkalım, yürüyelim, şöyle yapalım. Mesela bazı konuklara da hep ben şunu söylüyordum. Lütfen aktivist olmayın abi. Kitapları yazmışsınız, araştırmacı yazarsınız sizler. Gelin ben de anlatın. Kapım sonuna kadar açık. Ne zaman istiyorsanız. Ama bir konunun artık körü körüne savunacağım diye, ben haklı çıkacağım diye ona hakaret, ben sokağa çıkacağım, şunu şöyle yapacağım, ben şu siyasete gireceğim noktasına geliyorsanız benden uzak dursunlar abi diyorum. Ya çünkü ben onu sevmiyorum. Evet. Bir şeyin aktivisti bizler de olmak zorunda değiliz. Sunucular da bir şeyin tarafı olmak zorunda değil. Biz sunucuyuz. Etik de değil yani. Kesinlikle. Bizden insanlar onu çok beklediği için bunun da cevabını vermiş olayım yani. Neden şunu yapmıyoruz? Yapmayacağım ya. Ben ömrüm boyunca böyle olmaya devam edeceğim. Bize biraz dedikodu ver. Kazakistan'a Sayın Cumhurbaşkanı ile ne zaman gitti? 1,5-2 ay önceydi o. 2 ay önce. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı ile ilgili dönem dönem haberler çıkıyor. Sen bizzat yakın, bir de Kazakistan 6-7 saat var mıydı? Evet, bayağı uzun. Birlikteydin. Nasıldı sağlığı? Gayet iyiydi. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Yani yaşı da zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bakmayın siz mesela Kemal Kılıçdaroğlu 75-76 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanı 69-70 yaşında henüz. Ama tabii ki son 20 yılda yaşadıkları çok fazla tecrübe. Son 20 yılda yaşadıkları bir insana belki daha fazla ağır gelebilir. Onun verdiği bir durum olabilir ama sağlık açısından bir sıkıntı görmedim. Uçakta istediğiniz soruyu sorabiliyor musunuz? Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Herkes istediğini sorabiliyor. Zaten orada öyle bir ortam var. Yani soruları önceden bir görevli alıyor, iletiyor. Bir onay mekanizması oluyor mu? Yoksa gazeteci o masaya oturduğunda istediği soruyu sorabiliyor mu? İstediği soruyu sorabilir. Cumhurbaşkanı da zaten şundan hoşlanıyor. Yani soruların sorulmasından hoşlanıyor. Ve oradan yeni bir şeyler çıkıyor. Hani görülen insanlarda bazılarında ön yargılar olabiliyor. İşte o onun sorusu. Öyle bir şeyle karşılaşmadım ben. Ki daha önce de gittim 4-5 kez daha. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Cevap alabildin mi? Tabii ki. Yani Cumhurbaşkanı'nın belki de en bilinmeyen özelliği her şeye cevap verebilmesi. Yani bu konuda gerçekten şey yok. Bir ön yargısı da yok. Ve espriyle yaklaşmayı, bütün sorulara cevap vermeyi çok seven biri. O yüzden hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. 12-13 Ekim kritik tarih. Evet. Şöyle. Ne var 12-13 Ekim'de? Mystic Life isminde bir organizasyon düzenliyoruz. Şimdi insanlar spiritüalizm konusunda çok fazla artık izliyorlar, takip ediyorlar. Bir araya gelmek, hocaları görmek istiyorlar, söyleşiler yapmak istiyorlar. Biz de dedik ki yani insanlara dağınık bir şekilde bulmayın. Gelin burada. 34-35 olduk herhalde şu anda. Hani bu Türkiye'de daha önce yapılmadı. Belki şöyle yapıldı. 3-4 hocayla yapılmıştır. 34-35 hocanın sahneye çıkabileceği bir organizasyon Türkiye'de hiç yapılmadı. İlk kez bize nasip olacak inşallah. 12-13 Ekim'de Mystic Life isminde bir organizasyon yapıyoruz. İstanbul'da Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde. Beşiktaş'ta. Çok büyük bir yer. Çok büyük bir yer orası. İddialısınız Türker Bey. Hayatımız boyunca öyle olduk inşallah. Allah iddiamızdan şey olmasın. 12-13 Ekim'de oraya bekliyoruz ve biletler de çok ucuz. Buradan da söyleyeyim yani 2.500 lira. Hani insanlar şunu sorabilir ama paralı. 2.500 lira bugün herhalde 2 kişinin bazen akşam yemeği fiyatı falan. 2 gün 2 gün 2.500 lira. O notu da düşelim. Sabah 10'da başlıyoruz.
Akşam 9'a kadar. Cumartesi ilk açılışı Ercanhan Üşümez yapacak. Sahne şovları da olacak. Onu da belirtelim. Sen mi modere edeceksin? Ben modere edeceğim. O gün 11'de Mustafa Kurnaz var. Şebnem Tacikut var. Şimdi hocaların ismi Oytun Erbaş var. Profesör Doktor İsmail Hakkaydın var. Oytun Erbaş da var mı? Tabii. Oytun canımız ciğerimiz, biliyorsun, sen de çok seviyorsun. Orijinal biri bence, özellikle sadece ben olsam, mesela ben izleyici olsam, ben sadece Oytun'u görmeye gelirim. Ben Oytun'un kamera arkasını yayınlayıp yayınlamamayla her hafta ekip toplanıyoruz. Kamera arkasını yayınlasak mı? Bambaşka bir Oytun var. Çok. Dolayısıyla sadece Oytun için bile, ki çok kıymetli isimler saydın, gidilir. Gidin lütfen ve görün biz neler çekiyoruz Oytun'la yayın yaparken. Bana bazen diyorlar ki hocamıza niye öyle dedin? O hocanızı siz bir görseniz kameraların arkasında. Değil mi? Yalnız bu programı oldu. Bu tam dertleşme programı oldu. İki sunucunun birbiriyle dertleşmesi. Seri olarak devam etsek Bence yapalım. Ben her şeyi anlatırım. Yavaş yavaş her şey. Aslında ben buraya gelirken şunu kurmuştum kafamda. İlk ekrana çıkışımı anlatacaktım. Neden biliyor musun? Yıllardan beri bende yük. Neden yük? Buradan Hilal Ergenekon'a selam olsun. Hilal'cim, kusura bakma, özür dileyerek ilk kez bunu anlatacağım. Bundan 11 yıl önce Hilal Ergenekon bizde bülten sunuyordu 17.30'da. İlk kez anlatacağım. Hilal'e de anlatmadım. Eşimden başka kimse bilmiyordu ama dedim ki Emel'e anlatacağım. Canım. Bülten 5.30'da. Bir bayram günü, bayramın birinci günü Hilal Ergenekon bülteni sunuyor. Saat 3 gibi Hilal beni aradı. O zaman genel yayın yönetmenimiz Bülent Çöltekin, tanırsın. İçeride oturuyor. Hilal beni aradı. Dedi ki Türker, ben galiba yayına yetişemeyeceğim mi acaba? Çok trafik varmış, kaza olmuş dedi. Yetişirsin Hilal dedim ben de. Ya acaba B planı düşünsek mi dedi. Yok canım, boş ver, B planına gerek yok dedim. Neden bunu dedim? Başka spiker yok. Ben muhabirim. Hiç hayatımda bir bülten sunmamışım. İçimde arkadan bunu çalıştırıyorum. Bu yüzden Hilal'den özür dileyerek ilk kez anlatıyorum. Saat 4 oldu. Bülten 5.30'da. Hilal yine ortada yok. Hilal beni aradı. Türker, ben galiba gelemiyorum. Bülent abiye söyler misin bunu dedi. Söyleyeceğim Hilal dedim. Peki ben ne yaptım? Söylemedim. Saat 5 oldu. 5'i 5 geçiyor zannedersem. Hilal yine aradı. Hilal dedi ki Bülent abiye söyledim. Söyledim Hilal dedim. Ya bak yetişemeyeceğim, hala trafikteyim dedi. Makyajımı ama arabada yapıyorum dedi. Tamam dedim, sen merak etme. Bunun üzerine Bülent abinin yanına gittim. Bülent abi dedim, Hilal yetişemiyormuş. Bültene var 20 dakika. Bülent abi birden fevri tepkiler verir ya, biliyorsun. Birden ne yapacağız dedi, bağırdı çağırdı. Dedim abi tek yolu var, ben sunacağım. Çünkü başka bir spikeri çağırsak o da yetişemeyecek zaten. Baktı Bülent abi bana. Sun lan dedi, tamam mı? Üzerimde, Zaten çaresiz. Üzerinde lacivert bir gömlek var. Beyaz gömleğim de yok yani. Hani hemen birinden ceket buldum. Spor servisinden bulmuştum. Erkutların ceketi. Ceketi giydim. Kravatı falan filan bulduk. Neyse. Tabii dua ediyorum içimden Hilal gelmesin. Şansıma saat 17.30. Ben stüdyoya geçtim. Kalbim küt küt atıyor. İlk kez bülten sunacağım. Jenerik akmaya başladı. Dedim artık dedim. Tam o işaret yapacak. Artık dedim Hilal gelemez. Ben sunacağım. Hilal bitti. Jenerik aktı ve ben kamu okumaya başladım. Ana kumanda yayını verdi. Tam okumaya başladım. Hilal kapıdan girdi. Yemin ederim size. Geçmiş ola. Ben okudum. Hilal de kulakları çınlasın. Baktı bana. Pası verdim işte haberde. Ne yapacağız Türker dedi. Dedim ben bilmem. Ben şimdi oraya oturmuşum, onda rahat değil artık. Dedim bu 23 Nisan değil. Ben buraya bir günlük çıkmadım. Bülent abiye sor dedim. Hilal bir ışımda gitti Bülent abiye. Bülent abiyle beraber stüdyoya geldiler. Bülent abi bana baktı. Dedi ki sen devam ediyorsun koçum dedi. Oh dedim, yüce Rabbim. O gün bugünmüş. Ondan sonra bülteni ben sundum ve bitirdim. Ve bu benim hayatımda sunduğum ilk bültendi. Biraz evet bir tık oyun yaptım. Şöyle bir oyun yaptım yani. Hilal aradığında ben desem ki başka bir spiker çağıralım abi. O spiker gelir sunardı. Ama o zaman da belki ben şu anda karşında oturamazdım. Hayat, kader dediğimiz şey böyle bir şey. Peki ne var ne yok sen geç kalırsan? Şimdi bizim hanım diyordu, Tuğba. Ya bir gün o programını elinden alacağım diyordu.
Bu yaz o sundu. Ne var ne yok değil ama Gündemin İzinde isimli programda o sundu. Acaba dedim gerçek mi oluyor? Yani bu en yakınımdan gelecek herhalde. Tuğba'dan gerçek herhalde. Karma diye bir şey var diyorlar değil mi? Spiritüelciler. Evet. Benim için çok kritikti orası. Orada çıktıktan sonra çünkü dediler bu çocuğa da bir şeyler verelim oldu. Sonra Erkan Tan, onun da kulakları çınlasın. Erkan Tan sabah bülteni sunuyordu bizde. Bir çarşamba günü gelemeyecekmiş. Dediler Türker geçen gün Hilal'in yerini sunmuştu. Hadi onu çağırın o sunsun dediler. Bu işler böyle oluyor ya. Herkesin bir hikayesi vardır. Evet. Benim için o bülten çok önemliydi ve iyi ki o bülteni sunmuşum. Ama benim yerime kim gelir onu bilmiyorum. Karması varsa eğer olabilir böyle şeyler. Hilal de öğrenmiş oldu. Evet, Hilal ilk kez öğrendi. Bunu paylaşacağım, Instagram'dan da paylaşacağım. Bu bölümü keseriz. Ama iyi ki de olmuş. Evin sevimli çocuğu. Teşekkür ederim. O çok önemli bir kimliktir yayıncılıkta. İzleyicinin alıp evin kızı, evin oğlu yapması çok önemlidir. Sen de öyle oldun. İyi ki öyle olmuş. İyi ki. İyi ki biz seni bu vesileyle tanımışız. İyi ki benim konuğum oldun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğin. 12-13 Ekim. Muazzam bir kadro. Oytun Erbaş da oradaymış. Var. Ben de geleyim. Zaten onu söyleyeceğim yani. Ben de bir geleyim. Dur bakayım. Eğer uygunluğun varsa o tarihte bekliyoruz. Evet, bir geleyim bakayım neler yapacak Oytun sahnede. Evet, hatta seni de sahneye davet edelim. Güzel olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben Size de teşekkür ediyorum.